Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için sadece 10 dakikanızı alabilecek çok lezzetli, şekli çok güzel olan 2 adet hazır yufkadan hazırladığım zarf böreği tarifim var. İç harcı olarak patates kullanmış olduğum bu börek çok lezzetli. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz böreğin tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Bu tarifimde sadece 2 adet patates kullandım. Küp küp doğrayarak haşlamış olduğum patatesleri kasenin içerisine aldım. Baharat olarak 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı pul biberi patateslerin içerisine koyuyorum. Ezici yardımıyla hem eziyorum hem de baharatların birbirine geçmesini sağlıyorum. Ben bu böreği bu sefer patatesli yaptım. Daha önceden bunun peynirlisini ve kıymalısını yapmıştım. Sizler damak zevkiniz neye hitap ediyorsa iç harcını o şekilde hazırlayabilirsiniz. Sos için 2 adet yumurtanın bir tanesinin sarısını dışına sürmek için ayırıyorum, diğerini kaseye boşaltıyorum. 1 çay bardağı süt, yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bütün bu malzemeleri çırpıcı yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Bu tarifimde 2 adet hazır yufka kullandım. Yufkanın bir tanesini alıyorum, tezgahın üzerine açıyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Tezgahın üzerine yufkayı güzelce açtıktan sonra üzerine sostan gezdiriyorum. Daha sonra fırça yardımıyla sosun her tarafa geçmesini sağlıyorum. Bu aşamada yufkanızın kuru kalmamasına özen gösterin. Sosunuzu bolca kullanabilirsiniz. İkinci yufkayı alıyorum, birincinin üzerine güzelce yayıyorum. Bu aşamada kenarlarının denk gelmesine özen gösterin. Böylelikle böreğinize şekil verdiğiniz zaman daha güzel olacak. Daha sonra ikinci yufkanın üzerine de sosumuzdan gezdiriyoruz. Bu sostan sadece 1 kaşık bırakacağız. Onu da böreğimizin üzerinde kullanacağız. Sadece 1 kaşık ayırın, kalan sosun hepsini ikinci yufkanın üzerine dökün. Fırça yardımıyla sosun yufkanın her tarafına gelmesini sağlıyorum. İsterseniz fırçayla sürebilirsiniz, isterseniz yufkayı sağa sola katlayarak da güzelce soslayabilirsiniz. Hangi aşama sizin için kolayınıza geliyorsa o şekilde yapın. Önemli olan yufkanın her tarafının soslanması. Yufkanın her tarafının sos olduğundan emin olduktan sonra kenar kısmını ortaya doğru katlıyorum. Daha sonra karşı tarafındaki kenarı da aynı şekilde ortaya doğru katlıyorum. Boşta kalan iki kenarı da ortaya doğru katlıyorum. Katlama esnasında yufkalarınızın uçlarının birbirine değmesine özen gösterin. Böylelikle böreklerinizin hepsi aynı kalınlıkta olacak. Katladığım yufkanın içerisine hazırladığım patatesli iç harcını koyuyorum. Tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Patatesli iç harcını koyduktan sonra yufkanın her tarafına patatesin gelmesini sağlıyorum. Bunun için elimle güzelce yayıyorum. Böreğimizin artık şeklini veriyoruz. Sivri olan uç kısmını alıyorum, ortaya getiriyorum.
Karşılıklı olacak şekilde diğer ucu da ortada birleştiriyorum. Daha sonra açık olan uçları da aynı şekilde ortada birleştiriyorum. Hazırladığım böreği yağlı kağıdın üzerine koyuyorum. Böylelikle tepsinin üzerine koymak daha kolay olacak. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onları da göz atmayı sakın unutmayın. Yağlı kağıtla birlikte tepsinin içerisine koyuyorum. Böreğimizde kesme işlemi gerçekleştireceğiz. İlk olarak açık olan bölümlerinden kesiyorum. Daha sonra geniş olan bölümleri ortadan ikiye kesiyorum. Uç kısımları yandan keserek böreğimize üçgen şeklini veriyoruz. Bu şekilde kesme işlemini bitirmiş oluyoruz. Daha önceden ayırmış olduğum yumurta sarısını ve kalan sosu birleştiriyorum. Fırça yardımıyla güzelce çırpıyorum. Bu karışımı böreklerin üzerine sürüyorum. Bu arada fırınımızı da 180 derece alt üst ayara açtık. Hazırlamış olduğum böreği sıcak fırına koyacağım. Lezzetine lezzet katmak için üzerine biraz da susam serpiştiriyorum. Şeklini de güzelleştirmek için tam orta kısımlarına birazcık çörek otu koyuyorum. Böylelikle şeklini de güzelleştirmiş oluyoruz. Hazırlamış olduğum böreği sıcak fırına götürüyorum. 30 dakika boyunca 180 derecelik fırınımızda pişirdik. Görmüş olduğunuz gibi böreğimiz gerçekten çok lezzetli ve çok güzel oldu. Fırından çıkartır çıkartmaz ilk sıcağının geçmesini bekliyoruz ve daha sonra kesmiş olduğumuz bölümlerden tekrar kesiyoruz. Sizlere bir de bu güzel böreğin iç dokusunu göstermek istiyorum. Çok fazla katladığımız için böreğimiz de kat kat oldu. Dışı çıtır çıtır, iç harcı patatesli kat kat böreğimiz hazır. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Siz bu leziz böreğin son halini seyrederken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle, hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.